Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte son zamanlarda viral olan patates sandviç tarifini en çok sevdiğim salatayla uyarladım. Gerçekten çok lezzetli bir sonuca ulaştım. Emin olabilirsiniz diyorum. Hemen tarife geçiyorum. Kişi başına bir orta boy patates yeterli olacak. İlk etapta fazla gelir diye ben 3 tane kullandım ama 4 kişi olduğumuz için bir orta boy daha kullandım. Evet, patateslerimi soyduktan sonra mandolinle ince ince dilimler halinde kesiyorum. Dilimlerin özellikle ince olması gerekiyor ki pişme esnasında hem çabuk pişsin hem de çıtır olsun. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet, patatesleri ince ince dilimledikten sonra yıkamadan, çünkü nişastasının gitmemesi gerekiyor, böyle üst üste diziyoruz. Özellikle üst üste diziyoruz ki sarma aşamasında kırılma, bölünme olmasın. Ebat olarak istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben 2 kare 2 dikdörtgen yaptım. Evet arkadaşlar, patateslerimi dilimledikten sonra sabah kahvaltıda tükettiğimiz biberli zeytinyağından sürüyorum. Bu aşamada dilerseniz eritilmiş tereyağı da sürebilirsiniz. Ama ben daha böyle diyet olarak düşündüğüm için zeytinyağını tercih ettim. Evet, patateslerin üzerine yağını sürdükten sonra yine olmazsa olmaz rendelenmiş kaşar peynirinin üzerine serpiyoruz ki piştikten sonra kaplama görevi görsün. Evet, kaşar peynirlerini septikten sonra dilerseniz tuz da serpebilirsiniz. İsteğe bağlı. Evet, şimdi patateslerimi önceden ısıtmış olduğum 250 derecelik fırına gönderiyorum ve patateslerimi ara ara çatalla kontrol ederek özellikle üzerindeki kaşar eriyecek ve kızaracak. Evet, patateslerimiz fırında pişerken biz şimdi içine girecek olan salatayı yapıyoruz. Bunun için kaseme bir kutu ton balığını alıyorum ve diğer taraftan da içine girecek olan salata malzemelerini ekliyorum. İlk etapta iceberg salatamı küçük küçük doğradıktan sonra kırmızı biberimi ve soğanımı küp şeklinde doğruyorum. Ve yine olmazsa olmaz kornişon turşusu ve haşlanmış mısırları da bu şekilde doğradıktan sonra salatamızı tatlandırma aşamasına geçiyoruz. Bu salatayı tek başına da yapıp öğün olarak yiyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli ve çok doyurucu bir salata. Evet, bütün sebzeleri doğradıktan sonra ton balığımı ilave ediyorum. Şimdi salatamızın içine girecek olan sosu hazırlıyoruz arkadaşlar. Burada 2 yemek kaşığı mayonez ve 1 tatlı kaşığı hardal ilave edip karıştırıyorum. Bu aşamada balık tuzlu olduğu için tuza ihtiyaç duymadım. Dilerseniz siz ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, patateslerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi renginin bu şekilde olması gerekiyor. Burası çok önemli. Yani üzerindeki kaşarın iyice erimesini, kızarmasını ve çıtırlaşması gerekiyor. Evet, spatula yardımıyla patateslerimi bu şekilde kırmadan çeviriyorum. Bu çevirme işlemini de 1-2 dakika bekledikten sonra yapmanızı tavsiye ediyorum. Yoksa sıcağı sıcağına patatesler parçalanır.
Evet, patateslerimi ters çevirdikten sonra dediğim gibi ben iki tane üçgen, iki tane de dikdörtgen şeklinde yapacağım sandviçleri. İlk etapta karayolana bu şekilde salatamdan dilediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Bu aşamada yine bu salataya en çok yakışan kırmızı mor lahana turşusunu ekliyorum. Gerçekten çok yakışıyor ama salatanın içini özellikle kullanmadım ki rengi değişmesin. Evet, sandviçimi yaptım. Şimdi kağıt peçeteye alıyorum ve dikdörtgen sandviçimi hazırlıyorum. Bu şekilde yaptığınız zaman hem görüntüsü çok güzel oluyor hem de sunumu harika oluyor. Emin olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çıtır patates sandviçlerimi yaptım. Şu an gerçekten tadına bakmak için, yani özellikle tadını çok merak ediyorum, nasıl bir uyum sağladı. Bu kadarını beklemiyordum. Harika bir uyum olmuş. Lütfen yapın. İnanın ekmekten ya da lavaştan çok daha lezzetli. Zaten içindeki salata gerçekten çok lezzetli bir salata. Özellikle patatesle birlikte inanılmaz bir boyut kazandı. Evet arkadaşlar, bugün de sizlerle birlikte viral olan o patatesli sandviç tarifini bu şekilde sevdiğim, her zaman yaptığım salatamla uyarladım. İnanılmaz lezzetli ve inanılmaz güzel oldu. Şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Gerçekten sizler de çok beğeneceksiniz ve bana teşekkür edeceksiniz. Emin olabilirsiniz diyorum ve bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.